Değerli izleyenler merhaba. Yeni bir bakım içeriği ile daha sizlerle birlikteyim. Bir önceki videomuz olan 4000 bakımı hakkında verdiğim bilgilerde yanımda gres götürmediğimi ve daha sonra varyatörü açıp nasıl bakım yapıldığını, servisin kullandığı kauçuklu gresin durumunu, dolayısıyla komple detaylı bakım yapacağımı söylemiştim. Gördüğünüz üzere tüm malzemeleri hazırlayıp bakıma başladım. Öncelikle 8 numara İzeltaş lokma ve kısa T-kol lokma aparatı ile dış kapağı açıyorum. Zor noktada 2 lokmamız mevcut. Bunlar için 8 numara İzeltaş yıldız anahtar kullanıyorum. Kapak lokmalarımızın tamamını çıkardıktan sonra arka tekere doğru olan çentikten parmağımızı sokup kapağı çıkarıyorum. Gördüğünüz üzere ilk izlenim olarak kapak çok kirli. Bunu kenara bırakıp eldivenlerimi alıp giyiyorum. Einel marka somun sıkma sökme makinamı fişe takıyorum ve az evvel gösterdiğim somunları sökmek için ön varyatöre 22 numara, arka varyatöre ise 19 numara lokma uçlarını takıp makineye geçiriyorum. Önce önden başlayacağım. Servis dişli sıyırtacak kadar sıkmış. Amaç nedir bilinmez. Arka tarafa geçtiğimizde elimize bir bez alıp sol tarafta bulunan arka freni sıkmak amacıyla bezi elcik ile maneti sıkacak şekilde bağlıyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep ise arka tekerleğin lokmayı açmaya kalkarken dönmesi sebebiyle lokmanın gevşememesi. Ön ve arka varyatörümüz çıkarılmaya hazır durumda. Şimdi sizlere henüz bakımın sonrası 75 kilometre geçmesine rağmen kirliliği göstereceğim. Gerçekten inanılmaz. En azından Doktor Puley bagaları doğru takmışlar diyerek gelelim büyük bir polemik konusu olan debriyaj balatasına. Bunu sökmek için her zaman diyorum 38 numara 6 köşe lokma ucu ve 1/2'ye 3/4 dönüştürücü yeterli. Aynını Ruhi Usta da söylüyor. Çanakkale'den Ahmet kardeşim de. Burayı hızlandırmadan yavaş geçeceğim. Bazı terbiyesizler var, engellemek zorunda kalıyorum. İyice görsün herkes. Lokma ucumun ve dönüştürücümün markası İzeltaş. Bunları elime alıp lokmaya iyice bastırarak arada hiç boşluk kalmayacak şekilde takıyorum. Ayağım ile üst kısımdan bastırıyorum ki
Lokma gevşeyip çıkınca parçalar yayın gerginliği ile fırlayıp hasar görmesin ya da etrafa hasar vermesin. Dediğim gibi lokma ucunu somuna iyice oturtmayı unutmayın. Arada hiç boşluk kalmasın. Eğer bunu yapmazsanız sıyırma yapabilir. Büyük somunu gevşetip çıkarmamızın akabinde şimdi hareketli varyatörümüzü ayırmak için öncelikle tork yayını tutan ve 3 adet pin bulunan gres haznesini muhafaza eden yuvarlak hazneyi elimizle çekerek çıkarıyoruz. Altı paslı ve gresler yapış yapış. Buradaki pimleri karga burun pensemiz ile tutup çekerek çıkartıyoruz ve temizlemek için küçük bir kutuya koyuyoruz. Sıra geldi kapak sacına. Burada 3 küçük sekman var. Bunları düz bir tornavida ile yuvasından çıkartmak için giriş yönünün tersinde bastırıyorum. Daha sonra bunları kaybolmayacak şekilde kenara koyuyorum. Geldik baskı yaylarına. Bunlardan 3 adet mevcut. Kısa uzantıdan değil, uzun uzantıdan olacak şekilde altına düz tornavida sıkıştırıp yukarıya doğru baskı uygulayarak hepsini çıkartıyorum. Balatalarımızı kontrol ediyorum. İkisi rahat hareket ediyor, biri ise kasılıyor. Hepsini yuvasından çıkartarak kenara koyuyorum. Sıra contalarda. Öncelikle balataları tutan 3 adet küçük contayı ardından hareketli varyatörde bulunan 2 büyük sızdırmazlık contasını çıkartıyorum. Bunlara benzin değince özelliğini kaybediyor.
Parlatma işlemine geçmeden önce tüm parçaları söktükten sonra anlıyoruz ki sadece balata spreyi ve hava tutup dandik gresize sürüp bakım yaptık demişler. Bu işlemimiz için bize gerekli olan Scotch flap disk, matkap diremel aparatı ve matkap. Bağlantıları yaptıktan sonra parlatmaya geçiyorum. Arka varyatördeki bu gördüğünüz kısım leş gibiydi. Saçılan gresler kurum oluşturmuş. Bunları 0 numara yani 800 kum zımpara ile temizliyorum. Akabinde aynı zımpara ile debriyaj balatalarını zımparalıyorum. Geldik balatalarımızın sabitleme pimlerine. Sökerken gördüğünüz üzere biri çok zorlanıyordu. Ama ben üçünü de 40 kum zımpara ile iyice rahatlatacağım. İşlemi biten parçaları kovamıza koyduktan sonra kasnağımızı parlatma işlemine başlıyorum.
Sıra geldi ön varyatör yanaklarımız, baskı sacımız, kapak sacımız ve burcumuza. Aynı şekilde parlatma işlemine devam ediyorum. Tüm parlatma işlemlerini bitirdikten sonra parçalarımızı, varyatör haznemizi ve kapağını benzin ve balata spreyi ile temizleyip eski greslerden tamamen arındırıyorum ve bez ile kuruluyorum.
Evet, bu kısmı da bitirdiğimize göre gresleme işlemine geçiyorum. Öncelikle ön varyatörden başlayacağım. Toz kalıntısı oluşmasına karşın fırça ile üstünden hafifçe geçiyorum. Escaife lityum rulman gresi ile baga yuvamızı ve kızak yuvalarımızı çok az yani silme gresliyorum. Burcumuzun geçtiği pirinç yuvanın içindeki kauçuk gres yuvasıdır. Burayı iyice gresliyorum. Burcumuzun iç kısmını da gresleyip mile geçirip çekerek fazla gresleri bez yardımıyla alıyorum. Bagalarımızı yönüne dikkat ederek oturtup kızaklarımızı da baskı sacına sokarak ön varyatörümüzü kayış ile birlikte mile geçiriyorum. Arka varyatör tarafına geçiyorum. Hava rüzgarlı olduğu için toz kapmış olabileceğinden tüm parçaları fırça ile temizliyorum. Debriyaj balatalarımızın stoperi konumundaki 3 kauçuk parçamızı etrafını dolaşacak şekilde zımparalıyorum. Bunlar çok sıkı tutar ise kalkış titremesine yol açar. Bunlarla işimiz bittikten sonra yuvalarına geçiriyoruz. Balatalarımızı pimlerine takıyoruz. Düz bir zemine koyup ince uçlu tornavida ile kısa uçlarını daha önce geçirdiğimiz baskı yaylarımızın uzun uçlarını kastırıp deliğe itmek suretiyle takıyoruz. Akabinde kapak sacını takıp atıl durumda olan bir lokma ucuyla pimlerin üstünden çekiç ile vurup sacı iyice oturtuyoruz. Yoksa sekmanlar yuvaya oturmaz ve kırarsınız. Ardından sekmanları getirip pense yardımı ile yuvasına takıyoruz. Bundan emin olun. Yoksa saç boşta kalırsa risk yaratır.
Gresleme kısmında en önemli nokta burası. Biri geride, biri girişte bulunan 2 adet rulmanın bulunduğu bu hazneye iyice gres yediriyoruz. Burası biraz fazla gres alır. Rulmanlar gresi iyice içine çekene kadar sürün. Kalanını ortaya, yani hareketli yanak pim yuvalarının yağlama deliklerinin olduğu bölgeye gezdirin. Sonrasında hareketli yanağı takıp 3 adet pimi yuvalarına oturtun. Hatırlıyorsanız benzin değmesin diye İki büyük yuvarlak contayı çıkarmıştık. Bunları takmayı unutmayın. Tüm bunlardan sonra pimlerin olduğu boşluğa gres sürüyorum ve dolduruyorum. Sonrasında fazla gresleri elimle silme alıp yuvarlak kapağa geçiriyorum. Tekrardan çıkartıyorum. Alt kısımda fazla gres varsa alıp son kez geçiriyorum. Gres sürdüğüm yerlerin üzerinden geçip ortam ile takarak çevirip hem gresleri iyice yediriyorum hem gres var mı diye kontrol ediyorum. Ayrıca fazla gres çıktı ise bunları bez yardımıyla siliyorum. Geldik toplamaya. Tork yayını hazneye oturtup balataların bulunduğu kısmı üzerine kapatarak bastırıyorum. Burası biraz yorabilir. Sebebi ise tork yayının sertliği. Benim yaptığım gibi ilerlerseniz zorlanmazsınız. Büyük lokma, lokma ucunun içinde kalıyor. Dolayısıyla burayı eliniz ile sıkmanız gerekiyor. Direkt olarak makineyle sıkarsanız hassas olduğu için sıyırma ya da kaptırma yaparsa dönüşü yok. Elimle sıkma işlemini yaptıktan sonra makinemiz ile 2 tık yapıp bırakıyorum. Fazla sıkmaya gelmez.
Hatırlıyorsanız kayışımızı ön varyatöre takmıştık. Bu farklı bir kayış takma yöntemi. Vesileyle siz de görmüş oldunuz. Kayışın yönünü son kez kontrol ettikten sonra yanakları elimizle açıp kayışı içine geçirerek takıyoruz. Burada da güç uygulamanız gerekiyor. Akabinde mile geçirip kasnağa takıp ana somunları sıkma işlemine geçiyorum. Ana somunları sıkarken öncelikle arkadan başlayın. Ön taraftan başlarsanız bagalar dağılabilir. Makina ile 2-3 tık yetiyor. Yani 2 ila 3 kez basıp bırakın. Lokmalar iyice sıkılacaktır. Fazlası sıkıntı yaratır. Tüm bunlardan sonra kontak açıp test ederek sorun yoksa kapağımızı kapatıyoruz. Küçük somunları sıkıp karter tahliye hortumunu soketlerine takıp çok zahmetli olan ancak geçen zamana değecek detaylı varyatör bakımı işlemini tamamlıyorum. Servisin yani bayinin yaptığı 4000 bakımından sonra bireysel olarak yaptığım detaylı varyatör bakımı içeriğimde sona geldik. Bunu yapmamdaki amaç nasıl bir bakım yapıldığı, gres türü olarak ne kullanıldığı gibi şeyleri görmek, sizlere de göstermekti. İzlediğiniz üzere hava tutmuşlar, balata spreyi ile sadece arka varyatör gresini temizlemişler. Eski gres kalıntıları ve çıkan kurumları, pislikleri gördünüz. Sağ olsunlar bu konu hariç kalan kontrol, test, problem, sıkıntı gibi tüm konularda ilgililer ve çok yardımcı oluyorlar. Sanırım bu detaylı bakım konusu Türkiye genelinde kronik. Peki bunu yapmasaydık ne olacaktı? 150-200 kilometre sonra kurumlar ve eksik zımparalar nedeniyle titreşim başlayacaktı. Gres yapış yapış olacağı için performans düşecekti. Çünkü kullandıkları kauçuklu gres türü. Ayrıca bunlar nedeniyle ses artacak, krank gereksiz yorulacaktı. Sonuç olarak tüm bu sorunlar PCX'imizde kronik denilip geçiştirilecekti. Bakımını yaptığım tüm noktalar çok önemli. Birini atlarsanız saydığım sorunları yaşamaya başlarsınız. Tabi bu titreşim ses performans noktalarında Dr. Pulley'in de etkisi büyük. Eğer kendiniz bu işlemleri yapamayacak durumdaysanız bir önceki videomda servise giderken neler alıp götürmeniz, neleri uygulamanız gerektiğini detaylı olarak belirttim. İçeriğim umarım sizler için çok faydalı olur. Kanalımda bunun gibi çok çeşitli içerikler mevcut. Göz atmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.